Merhaba arkadaşlar, Kent Müzesi'ne geldik. Şimdi size Simavur Kent Müzesi'ni tanıtacağız. Burada güvenlik görevlisi arkadaşımız bize eşlik edecek. Şimdiden emekler için teşekkür ediyorum kendisine. Kısa ve öz buranın tarihi hakkında bize bir bilgi verecek. Buyurun. Hoş bulduk. Okulumuz Cumhuriyet Simavur'un ilk okulu, ilk müzesi oldu. 1926 yapımı okulumuz imece usulüyle yapılmıştır. O zamanın Kaymakamı Karacavit Bey tarafından Gazi Okulları planıyla yapılıyor. Yani şöyle geçebilirsiniz biraz daha aşağı doğru. 1926 yapımı. Simav 3 kere Yunan işgaline uğruyor. Yunan işgalinden kurtaran komutanı da Osman Bey olduğu için adına Osman Bey İlk Mektebi denmiştir. Evet, bu da minyatür hali. Evet, bu da dışarıdan maketi. Daha sonra 19 Mayıs 2011'de bir deprem yaşadık. O yüzden az bir hasar aldı. Şu gördüğünüz güçlendirmeler yapıldı. Evet, şöyle Daha göstereyim. sonra 2018'de müzeye çevrildi. 2018'den beri ziyarete açık. Güzel olarak. Yapı olarak kim yaptı? İmece... Bulgar mimarlar tarafından yapılıyor. Bulgar mimarlar tarafından. Gazi Okulları planıyla. Evet, buranın ilk yapısını Bulgar mimarlar tarafından yapılmış ve biraz yüksekçe arkadaşlar yapılar. Gerçekten de harika bir mimar kullanılmış. Başka diyebileceğimiz... Simavur'un büyük bir çoğunluğu da bu okuldan mezundur. Biz de dahil. Evet, kendisi de bu okuldan mezun olmuş. İlk okulumuzda. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayatlarınıza sağlık. Tekrar Teşekkürler, ederiz. sağ olun. Demirci Kaymakamı İbrahim Akıncı Bey olarak biliniyor. Demirci Akıncıları diye bir söylenir. Bu da su matarası Cumhuriyet dönemine ait. Fatih Pehlivan diyor. Vay, Pehlivan'dan mı vardı burada? Demirci tarafından. Demirci buraya ait değil mi? Manisa Demirci değil. Hem Manisa Aynen. Demirci. Ama yakın. Yakın. Bu gene Osmanlı dönemine ait tören kılıcıymış. Sanki İngiliz kılıçlarına benziyor arkadaşlar ama Osmanlı dönemiymiş. Bu gene demir saplı kamalar. Süngü Osmanlı dönemine ait. Mermi harbisi Cumhuriyet dönemi. Kapsül basma aleti arkadaşlar şu da. Bu ne? Bu da bir teğmen kıyafetimiz. Yani bize mi ait? Evet. Ama Fransız piyade tüfeği var yanında. Farklı olarak. Evet, ben de onu diyecektim yani. Fransız piyade tüfeği. Şu görmüş olduğunuz tüfek Fransızlara ait piyade tüfeğiymiş arkadaşlar. Ben de kıyafeti de Fransızlara benzettim biraz. Benziyor, evet. Ama Osmanlıların Bilenler o börekten biliyorlar. Teğmen diye. teğmen olarak geçiyormuş. Osmanlı dönemine ait. Şapka da biraz Fransa'ya benziyor aynen. Cumhuriyet dönemine ait dürbünler. Bu orijinal Osmanlıca nutuktur. Her yerde kullanılıyor Osmanlıcası. Evet, bu da çok ilginç. Osmanlıca Atatürk'e ait nutuk değil mi? Her yerde Türkçesi var ama Osmanlıcası burada varmış. Evet arkadaşlar, her yerde Türkçesi olup Osmanlıcası sadece bu müzede var. Atatürk'ün nutku. Burada da Sinan Milli Mücadele Karşıtı Harekatlarla alakalı telgrafların paylaşıldığı bir köşe. Bu neymiş? Kılıç. Bu da kılıçmış arkadaşlar. Evet, çok arkası çıkıntılı. Şöyle farklı bir şey. Cumhuriyet dönemine ait. Burada da yine aynı şekilde. Bu ne? Tüfek çifti. Çiftlere dediğimiz tüfek. Cumhuriyet dönemine ait. Aynen. Evet. Normal alt tüfeği çifte diyoruz. Bunun biraz daha gelişmişi var bizde. Bu da yıldızlı asker buldu. Evet. Bu da askerlerin kullanmış olduğu boğul arkadaşlar. Ay yıldızlı. Anavatan Ağlıyorum portresi. Belki ilk defa görenler vardır. Evet. Anavatan ağlıyorum mu? Evet. Anavatan ağlıyorum portresiymiş arkadaşlar bu da. 1919 yılında basılmış Vatan işgalini protesto eden Kuvayi propagandası karpostalı diye geçiyor. Devam edelim. Ve esnaf kültür odamız. Bunlar yüz tutmuş esnaflarımızın odası. Esnaf Kültür Odası. Şöyle Urgancılık Beyceköy dediğimiz köyümüzde
meşhurdur. Asırcılık, yemeli, Hasırcılık, falıcılık. yemecilik, ne? Ağdacılık ve pekmezcilik. Evet, tatlı olarak. Anladım. Bunlar güğüm arkadaşlar. Biraz daha yoğun bağlanmış, tüketiliyorlar. Bunlar kuyumcu malzemeleri. Kuyumcuların kullanmış olduğu malzemeler. Şöyle göstermeye çalışayım. Ya gözükmüyor bence o yukarı olur. Şöyle. Bunlar saraç malzemelerimiz. Pense, delgi aleti, makas. 1960'lara ait delgi aletleri arkadaşlar. Saraç malzemeleri. Şöyle Cumhuriyet'in. keçecilik, simanda keçecilik yapıyoruz çoktu. Tabakçı esnafı dediğimiz Evet şöyle. tabak esnafı. Eskiden her evde at ve eşek olduğu için semer ve eğerler kullanılan. Semer ve eğerler arkadaşlar. Şöyle bu. Ulaşım aracı olarak kullanıldığı için. Var mı halen semer yapan burada? Var. Var mı? Aa, Devam ilginç. ediyor. Semerciler arası dediğimiz bölüm bile var. Sınavda genelde lakap olarak bilinir. Ama Bunlar da berber malzemelerimiz. bunlar berber. Cumhuriyet dönemine ait değil mi? 1960'lı yıllar. 60'lı yıllar. Bu ne? O da ölçü için kullanılıyormuş. Anladım. Bu da bar amaçlı. Barometre. Yerel kıyafetle karşılaştık yine. Cumhuriyet dönemine ait. Terazi, bildiğimiz klasik kefeli terazi arkadaşlar. Osmanlı dönemine ait. Bunlar kilit malzemeleri. Cumhuriyet döneminde. Nalbant, at nallarında kullanılan aletler, çiviler. Bu yine demirci körü. Merdivenlerden çıkarken karşılaşmış olduğumuz bir benzeri de burada var. Elini değme babacığım. Bu ne? Demirci malzemeleri. Bu da ekmek ölçüm için kullanılan ahşaptan terazi. Bu terazi Ekmek ölçüm için. tamamen ahşaptan ve ekmek için kullanılıyormuş. Burada yine deri bir çanta var. Bunlar ne? Onlar da araç gereçler. Kahve öğütücü. Kahve öğütme aparatları. Kavurmak için cezve görevi görüyor. Burada semaverimiz var. Şurada yine kahve değirmenimiz, öğütücü. O da güzel. Bu Burada kömürlüdüler, elektriğin olmadığı zamanlarda kullanılıyor. kömür içine koyup ısıtıyorlar mı? Evet, kömür közünü koyuyorlarmış. Daha sonra ısınınca çıkartıp tüye devam. Vallahi güzel yani. Ahşap gönye. O da güzel. O da terzide kullanılan eşyalarımız. Orada da gaz lambası ve kandil, gemici kandili dediğimiz. Bu gaz lambası arkadaşlar. Şurada yeni olan. Bu taraftaki yeni olan değil mi? Sağ taraftaki gaz lambası, soldaki gemici kandili diye He, geçiyor. gemici kandili. Cumhuriyet dönemine ait. Gaz ocağı var. Bunlar şamdanlar. Şamlar. Bu gaz ocağı mı? Evet. Şimdikinin küçük tüpü gibi düşünelim. Bunlar da kumaş malzemelerimiz. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Pamuklu çarşaflar 60'lı yıllara ait. İğneli kumaş. İğneli kumaş diyor 1960'lı yıllar. Poplin pijamalık kumaş. Eskiden çizgili pijamalar. Evet meşhurdu. Ve bir kömürlüydü. İçine kömür közünü koyup Alaca kumaş. kömür közü koyup elektriğin olmadığı zamanlarda ütü. Vallahi güzel. Ve bunlar el dokuması siman zerafi olarak biliniyor. O yerdekiler bile Evet. o tarihi eserler. El dokumalısı. Evet. Her evde bayanlarımız halı dokuyor. Simav yerel halk tarafından dokunmuş el dokuması halılar arkadaşlar şu gördüklerimiz. Vallahi güzel. Burada ayakkabı tamircimiz var. Hala devam ediyor. Bal mumundan yapılmış arkadaşlar bunlar. Yarı bağlamı, yarı silikon. Ama birebir insan tüyü kullanılmıştır. Evet. O yüzden canlı gibidir. Canlı gibi aynen. Ayakkabı dikiş makinesi. Şöyle göstereyim. Evet, ışık yansıması. Onur.
Buna bir gelelim. Gazete basım makinamız. Baskı. Hala içinde son baskısı kalmış. Son baskısı arkadaşlar görüyorsunuz. Bir tarihe tanıklık. Böyle Evet. el baskısıyla yapılıyormuş. Harika bir cihaz. Cumhuriyet dönemine ait. Burada da tek tek harfleri şöyle görebilirsiniz. Tek tek gazetelere basmak için kullanılan aletler. Baskı makinemiz. Baskı Simav rafımız. postası halen aktif olan Evet. ama zamanında kullanmış olduğu aletler arkadaşlar. Şöyle. Sepet camcamız. Ahmetli Köyü dediğimiz bölümde yapılıyor. Evet. Eşya taşımak için kullanılıyormuş o zamanlarda. Sepetler değil mi? Evet. Burada yapılmış olan sepetler o dönemdeki. Kahveli gaz lambamız var. Ne kadar gerçekçi değil mi arkadaşlar? Bakın sanki canlanacakmış gibi. Bu da kilim dokuyan ablamız. Evet, yöresel bir kilim dokuma ile alakalı bir Bu haşhaşlığı çıkarma makinesi. Simav'ın haşhaşla meşhur, doğru Evet, mudur? doğru. Bu da haşhaş ezme makinesi mi? Haşhaş yağı çıkarma. Haşhaş yağı zeytin çıkarma. Evet, Aynen. zeytin gibi düşünün. Buraya çuvalı koyuyoruz. Çuvalı koyuyorlar. Tamam. Pres yoluyla böyle sıkıştırarak Ha, yağını aşağıya. şöyle vidalı bir sistemle pres Ahşaptır yoluyla. bu arada. Evet, Her tamam. tarafı ahşap. Tamamen ahşapmış. Çünkü eskiden el işçiliği meşhur. Evet. Her şey elle yapıyor. Ekonomi hayatı dediğimiz bölüm. Burası da marangozlar aleti. Neymiş? Ay yıldızlı tuğlalar arkadaşlar. Onu oynama babacığım, neden oynuyorsun? Aa, bak bizi kovacaklar müzeden sayende. Duyuyor musun oğlum? Sapan taşı atma aleti arkadaşlar. Şöyle ezgi taşları. Şunlar da çamaşır sepetiymiş. Yok. Şu. Bu çamaşır sepeti. Evet. Bunlar Bunlar tarlada kullanılan orak dediğimiz yaba, kürek, evet. samanları taşımak için kullanılan. Bunlar da parmaklarımız zarar görmesin dediğimiz için 3 parmak adı verilen parmaklara giyilen Evet. alet. El biliyorum. gibi düşünün. Ben bundan ot yolarken Evet. kullanmıştım. Ezme Bunlar taşımız. ezme taşımız susam ve haşhaş yağı yine çıkarmak için ezerek yağını çıkartmada kullanılıyor. Bunlar minert dediğimiz, hala ilk yaparken kullanıyoruz. Minert diyoruz. Evet, bunu kullanıyoruz doğru. Bunlar Şurada. oyma minert, daha eskiler, ağırdır. Hamur teknesi, bunda hamur yoğrulup sonra bunda yassı aç dediğimiz bölümde yuvarlanarak ekmek haline getiririz ve fırına veririz. Hala arefe günleri yapılıyor. O da güzel. Eskiden tahta kaşıklarla yemek yendiği için Evet, sağlıklı olduğumuz Evet. günler. Değil mi? Ahşaba geçmediğimiz, metale geçmediğimiz dönemler yani. Çok güzeldi. burada yine öğütme taşımız var. Evet, düven. Düven Un yapmak arkadaşlar. için buğdayla. Cumhuriyet döneminde. Evet. Şöyle. Bu düven dediğimiz bu. Düven tarlada sapla samanı birbirinden ayırmak için Aynen. kullanılır. Bu kanıya bağlanır veya öküzün arkasına bağlanır değil mi? Üstüne de bir kişi biniyor. Şurada fotoğrafta görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tarlada tur atarak, yuvarlak çizerek döndürüyor. Aynen öyle. Bu neymiş? Metal kapmış. Cumhuriyet dönemine ait. Böyle üzerinde kabartmalar falan var. Güğüm, ibrik. Bu minyatür kanı değil mi? Başı, öküz arabası diye geçiyor. Şurada fotoğrafta görüyorsunuz. Tarlada eşyayı taşımak için kullanıldığı için. Kanı minyatürü arkadaşlar. İki Şurada tane da- öküzle tarlayı sürüp veya saman taşımak için kullanılıyor. Evet. Şurada da zaten öküzlerin takılmış olduğunu görebilirsiniz net bir şekilde. Hemen şu karşıda kepenek dediğimiz çobanlarımızın giydiği. Yazın terletmez, kışın üşütmez. Oo, çok Koyun almış. yerinden Vallahi harika. yapılmıştır. Burada da fotoğrafta bakın çobanımız giymiş. Aynen öyle. Simav denince aklımıza gelen göl fasulyesi. Bunlar Orada madenlerimiz var. madenler. Simav'dan çıkanlar. Evet, Simav'dan çıkan madenlerimiz. Bor, eti bor zaten Emet'te biliyorsunuz. Evet. Oradan çıkıyor. Bor böyle bir şey değil mi? Tamamen bu. Evet, aynısı bu.
Boğrun orijinali budur. Maden hali. Simav'da ametist çıkıyor galiba en çok bildiğim. Ametist. Ametist. Evet. Ne olarak kullanılıyor? Takı olarak kullanılıyor çoğunlukla. Tamam. Havan Havan evi. dediğimiz mermerden. Mermerden. Bu da ahşap, tokmak ezici. Burada da çıkan... Madencilik Simav'daki evet kurşun fabrikası. Bak burada kurşun. Maden ocakları evet Osmanlı dönemine ait. Simav'ın yeraltı zenginlikleri diye geçiyor. Neyi? Fels Spat Öğütme Fabrikası. Ne o? Bu ne? O bir taş. Ne için kullanılıyor? Onun için Kır olmuş. maalesef yok. Bilmiyorum. Maden çıkıyor ama. Evet. Simav'ın belirli yerlerinde çıkmış dağlarında o yüzden çok hakim değilim. Bu Simav, göl dediğimiz muhabbet fasulyeden geliyor. Göl fasulyesi meşhur Simav'ın. Gölün içinde Küçük olur. Gölün içinde. Simav'ın fasulyesi küçük olur ama lezzetli olur. Göl fasulyesi dediğimiz mi? Simav'ın meşhuru. Anladım. Gösterilecek bir ürünümüz. Ve kestanemiz meşhurdur. Kestane de var yani. 60'lı yıllarda teşvik yarışmasında ödül almışızdır. 60'lı yıllardan beri kullanılır. Ama iyi. Kestanemiz ünlü. Bursa'nın da ünlü. O yüzden mi Bursa'ya ben... farklı. Bursa'yla Simav kestanemizin tadı çok farklıdır. O kadar mı? Kestane şekeri için çok güzel. Evet. Bizimki sadece evde yemek için lezzetli. Ölçek Ölçek ve mintan. Mintan. Cumhuriyet dönemine O ait zamanlar arkadaşlar. ölçekleri öyle kullanılıyor. Evet. Şinik mi deniyorlardı? O da hamur teknesi küçük. Aynen. Burada şapkacı esnafımız. Gene Ettikten bal sonra mamundan. bağışlamışlar. Şu an devam ediyorlar. Evet. Bal mamundan yapılmış. Ve Simav'da kasket dediğimiz böyle şapka çok giyilir. Bilginiz olsun şöyle. Kasket diyoruz onun ismini biz. Anladım. Böyle yaşam kültür odamız var. Simav Belediyesi'nin bandol takım malzemeleri 1932 yılına ait. O zaman da kullanılmıştır. Dirilmişler. Tamamen değil mi? Bu 1987'den günümüze kadar gelen belediye başkanlarımız. Bu zamana kadar tek kadın belediye başkanımız da Kübra Tekel Aktul'un, kendisi yüksek inşaat mühendisi. Halen görev yapan değil Evet, mi? şu anki belediye başkanımız Kübra Hanım. Güzel. Simav'da 2 tane sinema var. Armağan ve Zafer sinemaları. Halen Orada mevcut mu? kullanılan sinema malzemelerimiz. Yok, kapandı. Kapandı. Tamamen mi kapandı? Kültür merkezimizde ama var hala. Yeniden Anladım. açıldı yani. Bunlar eski sinema malzemelerimiz. Evet. Sinema için kullanılan aletler Evet. arkadaşlar. Simav'da Çerkez göçmenleri ve Yörük kültürü vardır. Biz kendimiz Yörüyüz. Yörük. Evet. Güzel. O da Karakeçili, Akkeçili diye ayrılıyor. Fark ne arasındaki? Yörüklük göçü, nasıl diyeyim size? Göçebe hayat yaşamışlar. Anladım. Yani biz köy ovalarından... kültür farkı yok ama. Osmanlı'da geliyoruz yani. Anladım. O köy ovalarından. Çok fazla bir kültür farkı yok ama değil mi? Çerkezler, Yörüklerle. Geleneklerimiz, Çerkezlerin gelenekleri biraz daha Kafkas'a bağlıdır. Biz biraz Ege yöresine bağlıyız. Anladım. Bu da Yörük itfaiye deyince bağlantısı. Efe çıkar meydana. Oo. Yörük Efe'siyle meşhurdur. Sizde de Efe'ler var o zaman. Bunun adı da Efe. Öyle mi? Onur Efe olarak geçiyor. İslamoğlu Zeybeği vardır, Zeybek kültürü vardır, Yaren kültürü vardır. Valla güzel. Spor olarak devam ediyor hala Eynal sporumuz. Kupaları arkadaşlar. Cumhuriyet dönemine ait. Hala devam ediyor. Halen devam eden spor Eynal faaliyetleri. Aynen. Bunlar araç telefonları o zaman kullanılan. Araçlar içinde kullanılan telefonlar. Bu da Facit o zaman hesap makinesiymiş. Bu hesap makinesi arkadaşlar çok büyük, kocaman. Şurada ev telefonu ve radyo var. Evet. Küçük enişte izin verirse bakacağız. Müsaade etsene mi hocam? Radyo arkadaşlar. Evet, güzel. Burası da Simav'ın eğitiminin gönüllü mimarı Doktor İbrahim Naci Eren Bağış'ı. Vefat ettikten sonra, kendisi doktordu. Vefat ettikten sonra eşyalarını bağışlamak istediler. Aynı zamanda üniversitemize de ismini veren Simav Doktor İbrahim Naci Eren yerleşkesi değil, üniversitemizde ismi hala anılıyor. Hayırsever bir Evet. doktorumuz. Tuluk
Tulumbacılar var ya orada. O. Rafadan tayfadaki tulumbacılarmış Evet. arkadaşlar. Onların yapmış olduğu çizgi film. Benzinli tulumba itfaiye olarak geçiyor. 4 kişi kaldırıyormuş. O zamanın yangın söndürme aracı olarak kullanılmış. Bakın burada da belediyenin su pompası çalıştırma töreni olarak kullanılmıştır. Şurada görüyorsun. Evet. Aynı cihaz orada da kullanılmış. Burada da zaten kendisi mevcut. Şöyle Simav Gölü dediğimiz Göldeki bitkiler değil mi? Kızılçam. o Simav'daki bitkiler. Burası gölden bahsediyoruz. 25'e yakın ördek çeşidi varmış. Gölün içinde. Evet. Keklik, bıldırcın, çulluk. Daha sonra domuz, ayı, kurt, tilki, çakal avları. Balıklar da çokmuş. Kızılgöz, turna balığı, kaz, ördek. Bunlar kaynatma şırıngalar. Eski dönemlere ait. Evet, şöyle bir yakından göstereyim. Bunu sağlık malzemeleri arkadaşlar. Dişçi malzemeleri. Bu da eczacılık. Eczacılıkla alakalı takım takılar o döneme ait. Simav'da 3 tane kaplıcamız var. Eynal, Çiftgöl ve Naşa. Hamamlar. Hamam taslarımız. Jeotermal olduğu için jeotermalle ısınıyoruz bu arada. Bu neymiş? O da suyun içine çıkan köpükleri. Kükürtlü taş. Doğal. 3 tane kaplıca var arkadaşlar. Eynal kaplıcası belediyeye ait. Çitgöl de belediyeye mi ait? Belediyeye ait. Çitgöl belediyeye ait. Naşa da belediyeye ait. Naşa kaplıcası da belediyeye ait arkadaşlar. Neresi? Gelenek görenek odamıza geçiyoruz. Şuraya mı? Heh. Doğum, ölüm, yaşam. Bakın. Gelinler eskiden 7 gelin olarak, atlı olarak geliyorlarmış. Evet, bir düğün. Düğünde bayanlar geleneksel kıyafetleriyle ona eşlik ediyormuş. Evet, düğünden kalan Gelin başı resimler. hala bazı Maşa köyümüzde hala kullanılır bu gelin başı. Yeni gelen gelinleri, yeni olan gelinlerimize takarlar. Sünnet yataklarımız vardı eskiden. Halen var ama işte çok yaygın değil. Bazen var bazen yok. Evet, Aynen. silik kaldırma adeti vardı eskiden. Aynen. Hala devam edenler ediyor. Burada kadın Yeni doğum yapmış. doğum yapılanlardan evet. Ölümde cenaze yemeği, evde yemek pişmez eren dediğimiz dışarıdan yemek gelirdi her gün. Bir Evet. hafta boyunca. Bakın Artık arkadaşlar yok. şurada çok ilginç eren yemeği adeti. Cenaze çıkan eve komşular, dost ve akrabalar günde 3 öğün Evet. yemek taşır. Ama artık yok. Günümüzde tam tersi cenaze olan kişiler dışarıdan gelen kişilere veriyor. Yani adet değişmiş, çok da yanlış olmuş. Şemsiyeliğimiz. Şemsiyelik değil mi? Bunlar hayır düğün yemeklerimiz. Bu kazanlarda pişer. Hala bunlar da yapıyoruz. Böyle düğün yemeklerinin yapıldığı kazanlar. Bu yarı otomatik örgü makinesi. Şöyle. Böyle örüyormuş. Bu ceket de bunda örülmüş. Bunu bir tane amcamız bağışladı. Annem bunu okutarak, bunu satarak dedi. Beni okutu sağlık memuru yaptı dedi. Otomatik örgü burada diyor. Şöyle bakalım. Evet. Bu dikiş makinesi. Simav dediğimizde zeybek. İslamoğlu zeybeği. Evet. Efe kıyafetimiz. Etek kıyafeti Yaren arkadaşlar. kültürü var Simav'da. Hala devam ediyor. Halen devam Bu da eden bir kültür. şirşane dediğimiz Simav'ın kurtuluşunda atarlar. Tüfek değil mi? Tüfek. Bu cümbüş. Gümüş. TRT sanatçısı Maşa köyünden Ali Birik dediğimiz bir amcamız. Şu an söyleyen değil mi? Vefat etti evet. Şu an müziğini duyduğunuz kişi. Şurada da hayatına bahsediyorlar. TRT sanatçısı kendisi. Şurada da hayatı var. O zamanın gelinliği. Zaten. Arkada kürkü var. Yaren başımız Ansım Simav. Simavlarımızın hepsi bilir. Yarenlikle sazbaşla ilgili söz biter sözümüz var. Soy ismi mi Simav'ın? Ansım Simav, evet soy ismi. Oradan mı geliyor Simav? Bak Simav'ın ismini aldığı kişi arkadaşlar şu an gördüğünüz. Anilik, yarencilik ayrılmaz bir üçlü oluşturuyor. Esnaf, anilik, yarencilik hala devam ediyor. Simav'ın kurtuluşu 4 Eylül 1967'de çekilmiş.
4 Eylül Sinov'un kurtuluşu dağdan efelerimiz iner bu görüntüyle. Biliyorsunuz. Burada da portre var. Kazım Durmuş yapmış. Efe. Evet, zeybek oynayan işte Efe. Bir Efe'miz zeybek oynuyor. Sinov'un meşhur ekmeği çörek deriz. Cevizle yapılıyor. Kızılcık dediğimiz... Halen yapılıyor mu? Pardon, evet yapılıyor. Sima pidesi meşhurdur. Göveçimiz meşhurdur. Topraklı çölbeklerde pişer. Köy pidemiz. Hayır ve düğün yemeklerimiz böyle zine usulü yapılır bu arada. Kazanlarda yapılır. Evet. Hala devam ediyor. Halen bazı köylerde devam ediyor değil mi? Geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Vallahi çok güzel. Okullarımız bakın. Gazi okulları planıyla yapılıyor okullarımız. 1926 yapımı demiştik, tam 100 yıllık bir bina. Evet. Bulgar mimarlar tarafından yapılıyor imece usulüyle. Yardım usulüne. Evet. Cumhuriyet İlkokulu, Naşa, Çitgöl, bunlar hep Gazi okulları planıyla. Bir de Osman Bey. Sinov'un ilk mektepleri. Aynen. Bu okul bu mu? Yok, orası İkmal Mektebi diye geçiyor. O da Simav'daydı ama hasar alınca yıkılmak zorunda kalmış. Yıkıldı. Evet. Burası sınıf olarak bıraktık çünkü okul olduğu unutulmasın diye. Simav'ın Evet. birçok bölümü buradan mezun. 3A İbrahim Soybudak ve 7F Ahmet Kara öğretmenlerin Osman Bey sınıfı diye. Evet, sınıfımızın içi arkadaşlar. Seslendirmeler o tarz değil mi? Vallahi iyi kayda almışlar yani. Öğretmen ders anlatıyor. Buralar hepsi aynıydı biz okurken. Ve bu sıralarda 3 kişi oturulan sıralardan. Çok çok eski bir sıralar. Evet, Siyah önlüklerle 3 kişi oturuyordu. 3 kişinin oturmuş olduğu Dikkat sıralar. ettiyseniz sınıfımız çok yüksek. Bulgar Evet. mimarlar yaptığı için düşünmüşler. Gerçekten de çok yüksek, aynen. Çok kalabalık olmamıza rağmen hiçbir toz kalkmıyordu. Havalandırma da... Kabartma harita var bakın. Şurada müdürlerimiz görev yapan. Tahtanız aynı. Burada fişler vardı eskiden. Burada da ilk karneler bakın siyah beyaz. Evet, Bu da kapımızın önünde çekilmiş olan öğretmenlerimiz. benim de böyle karnem O vardı. zaman ne kadar kıyafet, kılık kıyafet. Evet, bakın. hanımcıklar. Çok güzelmiş. Maşallah. Okulumuzun meftarı, iftiharı. Ünzeli annemiz. Bu okulda görev yapmış hizmetli. Daha önceki belediye başkanlarımızdan Süleyman Özkan'ın da annesidir. Oo, çok güzel. Emektar bir insan. Adile Naşit gibi düşünelim. Güzel. Harika, insan geçmişe gidiyor ama değil mi? Vallahi gidiyor yani. Okulumuzda Benim ilkokulumda da böyle şeyler vardı ve fişler sınıfımızdan çıktık. hasır dokumacılık. Hasır dokumacılık arkadaşlar, şöyle hasırları görebilirsiniz. Çiftgöl'de yapılan. Bakın hepsi Göl hasırdan. olduğu için o gölde sazlıklardan çıkan kamışlarla yapılan hasırlar. Evet. Halı Gene- dokuyan teyzemiz. Bal mumundan yapılmış yöresel Evet, bir. halı dokuyan bir ablamız vardır. Evet. Eğitim veriliyordu o dönemde herhalde değil mi? Efendim? Eğitim veriliyordu o dönemde Tabii. değil mi? Burası da Sima odamız. Evet. Sima Yaren kültürüyle beslenmiş, devam ediyor. Yaren odası, Sima odası diye geçiyor. Gramofon. Şu an gramofon çalıyor değil mi? Öğretmenine ait, evet. Vallahi olsun. Eski Sima evleri bakın şöyle. Onur. Geliyor ne haber senden, söyleme bileyim, bıktım benden. Ne mektup geliyor ne haber senden. Gerçekten insan bir geçmişe gidip geliyor arkadaşlar. Radyo plaklı, o da altında pilav var. Radyo odaları var. Güneşin battığı yerden Çamaşırhaneye gidiyorlar. Eynalı eskiden bayanlarımız evde çamaşır elektriğin olmadığı zamanlarda Eynalı çamaşırlarını yıkamaya gidiyorlar sıcak soğuduğu için. Evet. Eskiden çok vardı. Burası da helikopterden çekilmiş Simon'un görüntüsü. Burası da Simon'un tarihi görüntüsü arkadaşlar. Eski tarih. Cumhuriyet döneminde büyük ihtimalle helikopterden
1960'lı yıllarda. Evet, Bunlar Simav'daki esnaflarımız. esnaflarımıza ait yerel halkın ürettiklerini sattıkları görüntüler arkadaşlar. Ormanlarımız meşhurdu. Bakabilirsiniz. Evet, bizim evde şundan vardı arkadaşlar. Halen duruyor mu bilmiyorum, vardı ama. Bu da saraydan kız kaçıran adam. Ha, Bu zengin evlerinde varmış eskiden. zengin evlerinde. Burada güzel. Yerde sofralarımıza bakabiliriz. Bakın kaplar. Ve tahta kaşıklardan. Yer sofraları, aynen arkadaşlar. Yer sofrası. Geçilmez gurbet. Duvar saati. Minyatürler. Baba Efendim. ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ne zaman Cumhuriyet bitecek? Bitti babacığım, bitti. Şimdi Evet arkadaşlar, yer sofrası Simav'ın geleneksel sofralarından bir tanesindeyiz. Harika bir ortam. Gerçekten insanı tarihe, geçmişe götürüyor. Yani inanılmaz bir müze. Gerçekten buraya gelmenizi, burayı keşfetmenizi, burayı gezmenizi canı gönülden isterim. Yani yaşamak gerekiyor buraya gelip. Bu ortamı, bunları yani çıplak gözle görmek gerekiyor. Ne kadar da videoyu çekersek çekelim, bizzat yaşamakla video arasında inanılmaz farklar var. Biz burayı ziyaret ettik. İnşallah sizler de ziyaret edersiniz diyoruz. Yani gelip gördük. Sağ olsun görevli arkadaşımız da bize gerçekten çok yardımcı oldu. Ne diyoruz arkadaşlar? Sizlere elimizden geldiğince tarihi değerlerimizi göstermeye çalışıyoruz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. yaptım. Merhaba. Küçük enişte beni videoya alıyor. Tarihi Simav Kent Müzesi'nde. Kendisi kameramanlık yapıyor. Küçük valiyle birlikte. Şöyle bir işaret yap bakayım kameranın önüne doğru. Yapmayacağım mı? Yapmam diyor. Çok yapacağım bu ya. Çantanızı unutmayalım. O galoşu da alsana ama. Böyle galoş da alıyoruz. Galoşları da 60'ız vallahi ya. Çıkış ayaklarımızda. Ver babacığım. Teşekkür ederim.